Merhabalar. Sabırsızlıkla beklediğim bu Afrika macerasına başlamış bulunmaktayım. Bu Afrika macerasının içerisinde birçok farklı proje yer alacak. Bunlardan bir tanesi tabii ki de enfüsi ve afaki yolculuklarımı yaptığım bu YouTube projesi. Diğerleri de buradaki yerlilerle çekeceğimiz günlük hayatlarını, su sıkıntılarını anlatacağımız projeler. 360 sanal gerçeklik VR projelerimiz. Bu projede en çok gelmek istediğim yerlerden birisi bu Sahra Çölü olmuştu. Aslında tam olarak Sahra Çölü'nün içine giremedik ama onun başlangıcındayız. Çünkü oraya giriş biraz tehlikeli ve izin de gerektiriyor. Israrlara rağmen ancak buraya kadar gelebildik. Onun için de bizim ekibimize teşekkür ederiz. Ekibimizden kastımız da burada su kuyusu açtığımız Yedel şirket. Tam burada ben kesiyorum. Aslında ben kesmiyorum. Çöldeki yüksek sıcaklıklardan ötürü cihazlarımız uyarı verip kapandılar. Biz de güneş başımıza geçti sandığı için uzun süre duramadık. Londra'dan Şubat ayının başında geldik. Yaklaşık aktarma hariç 8 saat uçak yolculuğu yaptık. Fransa'da aktarma vardı ve Schengen vizesiz olduğum için endişeli bir gidiş oldu. Ama Allah yürü kulum dedi ve geçtik. Çad, Afrika'nın ortasında Sahra Çölü altında bulunan Fransa sömürgesi bir ülke. Resmi dilleri ise Arapça ve Fransızca. Encemeni'de başkentidir. Gezimize başladık ve bizi en çok şaşırtan şeylerden biri ise şehir merkezinde çok sıkı bir çekim yasağının olması. Çadlı dostlarımız sürekli bizi uyardılar. Gizli çekim yapmak için farklı yöntemler bulduk ve bu görüntüleri yakaladık. Çorumlu amire de selam çaktım ama memleketinde değilmiş. Kaldığımız yerde işte birlikte kaldığımız varlıklar var. Bak şu varlıklara bak. Biri şöyle duvara çıkan cinsten. Bunlarla birlikte yaşıyoruz. Bir de bu. Buranın da kedileri bunlar herhalde, ha? Vay anasını ya. Man. This is female. Köşeye sıkıştırdım female'i. Bu arada gezimizin başlarına Sayid abi ve Adum abi ile başladık. Biz de Fransızca ve Arapça, onlarda da Türkçe İngilizce olmayınca Google Translate ile anlaşmayı başardık. Sonra Musa abi ve Ömer abi de dahil oldular. Donc des fois les gens boivent de là, mais ce n'est pas de l'eau potable. Donc c'est pourquoi il y a... This sector, no. Bu bölgede olmadığını ama kuzey bölgesinde ölen insanların olduğunu söylüyor. Susuzluktan ölen insanlar varmış Adem abinin söylediğine göre. Var, orada susuzluktan ölmek yok ama kuzeyde ve doğuda. İşte kuzey ve doğuda susuzluktan ölen insanların olduğunu ama güneyde bu susuz bölgede susuzluk çekildiğini ama ölen insan olmadığını, yani bunun ölüme yol açmadığını söyledi güney tarafında. Kuzey problemli yani. Evet. Çöl yani Sahra Çölü tarafı Tabii, oluyor. Sahra tarafında. Yani çoğu zaman bu sular temiz olmadığı için hastalığa yol açtığını, içme sularının olduğunu ama içme sularının olmasına rağmen suların pis olduğunu söylüyor. Petit grand bébé, votre grand bébé là. Omar Bey. Votre grand bébé il dort. İnşallah Arapça bu çocuk çok tipsiz diyemem diye gülmüyorlardır. Sonradan oluşacak kardeşliğin başlangıcıydı bu muhabbet. Adem abiyle muhabbeti açan ise şu anısıydı. Adem abiyle Musa abi birlikte Türkiye'ye gitmişler. Vapurdaki restoranların birinde yemek yiyeceklermiş. Fakat Adem abi kürdan ihtiyacı hissetmiş ve gitmiş kürdan istemeye. Fransızca kürdan istemiş. Sonra sadece kürdan demeyi münasip bulmuş. Bizim Türk kızımız da anlamamış ve üstünü çağırmış. Adem abimiz Fransızca kürdo demeye başlamış. Fakat hala anlamayınca ağzını açıp parmağını ağzına sokarak kürdo demeye başlayınca anlamışlar. Ve bizim garsonlar he kürdan demişler. Bu hikayeyi sanırım hatırladınız. Balzamik diyorum böyle yapıyor bana. Balzamik gitti arkada Fernando al posto c'è un attore ora balsamico medicamente. Ya balzamik yarım saat. Gözümün içine bakıyor anlamıyor balzamiği. Bak finalde şu oldu. Ha balzamiko. Bir kuyu açılışının bir aşamasını görmeye geldik. Suflaj aşamasını görmeye geldik. Bu arada da biz de bu köyün ortamını görmek istedik. Yani şu an bu gördüğünüz evlerde yaşıyorlar. Burada görebildiğim varlıklar, keçiler var, civcivler var, tavuklar ve horozlar. Ve şu an başka hiçbir şey görmüyorsunuz. Gördüğünüz gibi sadece bu kadar. Yani burada yaşıyorlar ve şu an buranın sıcaklığı benim hissettiğim 35 derece. Ama bir esiyor Allah'tan çok şükür. Bir esinti var çok güzel.
O köpekler mışıl mışıl uyuyor, keçiler. Bazıları beni uyarıyor çekme falan gibisinden. Onu çekmiyoruz. Ama şu an bir sıkıntı yok. Bize kapısını açtı şimdi. Bir röportaj yapacağız. Şunlara bak ya. Birlikte yaşıyorlar. This is the morning food. What is this? This is like soup. Like how do you call it? Flour. Flour. Evet, bir köye daha uğradık. Bu köyde de onların günlük hayatları nasıl biraz öğrenmeye çalıştık. Mutfaklarını gördük, işte yattıkları yerleri, nasıl gelirini sağlıyor onu öğrendik. Hasır yapıp satıyorlar. $1 vesaire kazanıyorlar. En büyük problemlerin su olduğunu söylüyorlar. Çünkü su aslında az ileride nehir var ama orada hastalıklar mevcut. Bu hastalıklardan dolayı en büyük sorunların bu olduğunu söylediler. Ben seninle geleceğim. Bu arada Afrika'ya gelmeden aklıma bir şey geldi. Oğlum Edip Berk'e sorsam oyuncaklarını çattaki çocuklarla paylaşır mı diye düşündüm. Bir sonraki bölümde de üzerine durmak istediğim çocukluk hakikati içinde söyleyeceği şeyleri merak ediyorum. Ne de olsa bir nevi benim küçük prensim. Şimdi ben oraya giderken orada bazı çocuklar var ama onların hiç oyuncakları yok. Yani bazılarının var, bazılarının yok. Kendileri oyuncak yapmışlar. Sen oyuncaklarından paylaşmak ister misin onlara? Ben büyüyünce şey istiyorum. Ben büyüyünce bazen oyuncaklarımı paylaşacağım. Çocuklara vereceğim. Ona sonra mutlu olsun diye. Hangi oyuncaklarını vermemi istiyorsun? Götüreyim, hediye vereyim onlara. Şuradakilerini paylaşmak istiyorum. At. Bu çok güzel Lamborghini. Ama bu daha havalısını. Bu Batman. Çünkü bak burasına bak Batman. Bu Batman'i vermek istiyor musun? Evet. Arabaları da sana kim vermişti? Hediye vermişlerdi sana, hatırlıyor musun? Bunu. Bu arabaların çoğunu kim hediye verdi sana? Bir sürü kişi verdi hediye. Sen de başkasına hediye ediyorsun değil mi? Hı. Aferin. Edip bunları seçtin. Ne yapacağız şimdi bunları? Afrika'ya vereceğiz. Onlar ne yapsınlar bu oyuncakları, kitapları? Oynayacaklar, okuyacaklar. Sonra nasıl hissedecekler? Mutlu olacaklar. Sen? Ben mi? Ben de mutlu olurum. Onlar mutlu olacak. Ay. Peki paylaşmak neydi? Sen de ne demiştin? Sharing is good. Aferin. Hediye, benim oğlan hediye gönderdi. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay. Tüh, Allah'a emanet deyip gidemeyince çok kötü oluyor. Oğlum yüzüm çamur oldu ya. Hanıma gösterme bunları. بقى الاستغفار كثير استغفر ربك Estağfurullah, estağfurullah. Şöyle bir teknoloji var. Buradan bir tane köyün en büyüğü telefonunu şarj ediyor. Burada telefonu da bu. Telefonu da bu. Tabii bize söyledi ki, dedi ki bize Türkiye'deki haberleri duyduk. Dedi üzülüyoruz, dua ediyoruz dedi. Biz de nereden haberiniz oldu dedik.
O da buradan, radyodan. Allah razı olsun, dua ediyorlarmış. Abi şu tatlına bak ya. Biliyordun sen, güzel biliyordun. Gül hadi. Bak buradaki ağaçlar böyle. Çattaki ağaçların rengi biraz böyle mecburen. Çünkü tozdan dolayı hep kahverengi olmuş. Yeşiller iç kısımlara gidince yeşillikler var. Toza bak. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Hulya. Adamlar İngilizce bilmiyor bu arada. Türkçe'de yani Türkçe'de anlatamayabilirsin abi. Mango çağlasıymış bu. Böyle kütür kütür. Bir şeye benziyor. Limon tadı da alıyorum bundan. Mango cara. Mango çağla. Mango cara. No kirda. No kirda. No kirda. Çatta su kuyusu açma yöntemi farklıdır. Genel olarak manuel açılır ve bu yüzden biraz daha ucuzdur. Çünkü çöle yakın bölgelere makineleri taşıyamazlar. Makine yolda kalırsa orada kurtaramazlar ve orada sonsuza kadar kalır. Öncelikle su kuyusu açmak için suya ihtiyaç vardır. Sondaj yaparken toprağı yumuşatmak için kullanılır. 45 metre sondaj yapılır ve sonra her 1 metrede numuneler alınır ve ölçümler yapılır. Ardından boru montajı yapılır. Borunun etrafındaki hava toprakla kapatılır. Otomatik pompa ile kirlettiğimiz su temiz gelinceye kadar hava basılır. Son olarak bu kırmızı manuel pompa 45 metre derine gönderilir. Pompa kurulumu demir borularla tamamlanır. Artık süsleme için beton dökülür ve tabela asılır. Evet, burada bu tabelaların yapım yerine geldik. Şimdi görüyorsunuz burada stencil tekniğini kullanıyorlar bazı tabelalarda. Rachel'ın tabelasını yaptırıyoruz. Birkaç gün içerisinde de açılışına gideceğiz. Bir dakika bekle. Bizim diğer şeyimiz de burada. Küçük Prens'imizin. Bunu stencil yapmadılar. Son teknoloji baskı. Gel. Pis, 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 pis. Burada Afrika'da kedilere pis pisi demiyor olabilirler. Ha, nasıl söyleyeceğiz? Ha, okey, not pisi pisi. Gel. Pis, 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 pis. Gel. Gel. Gel, come. Yani bir Üsküdar kedisi değil. Ama kedi işte oğlum. Hoşuna gidiyor, hoşuna. Onu özlemişim lan. Mesela İngiltere'de bu renk kedi çok yok. علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. Bu su kuyusundan önce yağmur su birikintilerinden ve bazı nehirlerden su kullanıyorlardı. Bu duran suda banyo, çamaşır, bulaşık gibi ihtiyaçlarını gideriyorlar. Aynı zamanda da hayvanlar da kullandığı için tifoid gibi birçok hastalıklı bakteriler mevcut oluyordu. Maalesef kullanmak zorunda oldukları için de hayatlarını kaybedebiliyorlardı. Artık 45 metre derinlikteki bu kuyumuzda temiz suya ulaşacaklar. Ayrıca ortalama 3-4 saatini su getirme işini kadınlar ve çocuklar yapıyor ve günde en az 4-5 kez gitmek zorunda kalıyorlar. Bu yüzden çocuklar da okula gidecek vakit bulamıyorlardı. Bu kuyu sayesinde artık zamanları da olduğu için okullarına devam edebilecekler.
Küçük Prens kuyumuzu açmış bulunmaktayız. Çok şükür sizin desteklerinizle. Allah razı olsun hepinizden. Bir de oyuncak sana. Kızlara olsun. Kıza vereceğiz. Şu bebeğe ver, bebeğe. Bebek ağlamasın bebeğe. Tamam, tamam. Hem bu. Bak bu. Marul. Bak böyle gidiyor. Gördün mü? Balon. Bak bir şey söyleyeceğim. Bunun ismi Kukuli. Kukuli ye. Buna iyi bak tamam mı? Bunu Edip çok oynadı Edip bunu. Bak bu ikisi kardeş. Brother. Yıldan da. Yes. Thank you. Edip'e de teşekkür ederiz. 200 tane araba falanı bağışladı, oyuncak bağışladı. Onlar için bir pet bardak bile vermekle oyuncak aynı şey demişlerdi. Ama doğruymuş yani. Böyle olduğunu bilmiyordum pek. Böyle biraz da korkaklık var. Maalesef. Ama çok şükür dağıttık. Bugün de bitirdik. Şimdi diğer kuyumuzu açacağız inşallah. Şu güneş batımını da size çekeyim. Afrika'da ikinci olarak en çok dikkatimi çeken şey ise insanlardaki mutluluktu. Bu yokluğa rağmen bu çok mutlu olabilme durumlarını Adem abimize sorduk. Çünkü böyle doğduklarını bilmezler, bu yüzden çok mutludurlar. Onlara gitmeye çalışmazlar. Adam neyinin olmadığının farkında değil. Yani bizim Anladım. o yaratılmış ihtiyaçlarımız var ya. Evet. Bunun farkındalar. Onların belki yaratılmış ihtiyaç olduğunu. Yani adamın neyinin olmadığı, eksik olan şeyin farkında olmadığı için bu da insana yük vermiyor. Yani hep mutlu adam. O adam için moda bir şey değil. O adam için bir eşyaya sahip olmak bu kadar önemli değil. Evet. Yokluğunu hissetmiyor ki mutsuz olsun. Evet, aynen anladım. Bu şeye de benziyor ama işte. Mesela ruhun susuzluğunu hissetmeyen adam, bilmeyen adam, anladın mı? Tam tersi. Mutlu olur. Bu dünyadaki bazı hazları yeterli bulur yani. Vücutsal, fiziksel, afaki şeyler onu tatmin eder, mutlu olur. O ona benzetti, onu anladım biraz. Küçük Prens su kuyumuzdan ayrılıyoruz. Belki merak etmişsinizdir neden bu kuyuya Küçük Prens ismi verdim diye. Öncelikle bağışta bulunanlara mail yolu ile ismini sordum. İsim önerisi gelmeyince bu iş bana düştü. Ben bu gezimde de anlatmayı düşündüğüm Küçük Prens eserindeki Küçük Prens'in adını vermeye uygun gördüm. Aslında bu videoları yapma sebeplerimden biridir Küçük Prens ve çocukluk hakikati. Küçük Prens konusuna bir sonraki videomda detaylı olarak gireceğim. Ama kısaca bahsetmek isterim. Küçük Prens'i yaşlı, genç, çocuk okumayanımız yoktur. Dünyada kutsal kitaplar ve Das Kapital'den sonra en çok satılan kitaptır ve yaklaşık 300 dile çevrilmiştir. Exupéry'nin bu eseri tam bir hayret öğretisidir. En sonda söyleyeceğimi başta söyleyebilirim. Küçük Prens çocukluk hakikatini sembolize eder ve muhtemel Küçük Prens'in yıldızı kendisiydi. Çocukluk hakikati insanlık özü olan Muhammed-i Nur sallallahu aleyhi ve sellemin koruyucu kabuğu gibidir. Bu özün üzerinde gelişeceği verimli toprak ise o nurun içinde yanacağı parlak avize kalptir. Maksadımız çocuk kalmak değildir. O özü inkişaf ettirmektir. Topraktandır cümle beden, topraktandır cümle beden. Nefsimi öldür ölmeden. Böyle emretmiş Yaradan. Sen kalemsin ben uç muyum? Böyle emretmiş Yaradan. Sen kalemsin ben uç muyum? Oğlum cesetler gibi yattık ha. Kartal var lan yukarıda.